Fast fashion, tasarımcının fikrinin 15 günde mağazaya gelmesi olarak tanımlanıyor. 1989'da bir giyim markasının misyonuydu bu. Şu an bunu her mevsim değişen trendler için kullanıyoruz. Her şeyin online satılabildiği günümüzde bu hızlı moda akımını yönlendiren firmalar binlerce yeni ürün ekliyor sitelerine. Geçmişe nazaran daha ucuz olan bu ürünler acaba bize daha mı pahalıya mal oluyor? Biraz sektörü incelemek gerekiyor bu aşamada. Tekstil sektörü gıda ve inşaattan sonra kirliliğe neden olan 3. endüstri. Moda endüstrisi 2018'de 2,1 milyar ton sera gazının atmosfere salınmasından sorumlu ve her yıl ortalama 1,5 trilyon litre su tüketiyor. Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü'nün raporuna göre tekstil sektörü karbondioksit salınımı pandemi öncesi uluslararası uçuşlar ve toplam deniz taşımacılığından daha fazla. Sektörün temelde ihtiyacı olan ham maddeler var. Bunlar pamuk, keten, yün gibi doğal ürünler ile naylon ve polyester gibi petrolden üretilen sentetik malzemeler. Her birinin karbon ayak izi ekolojik sisteme farklı zararlar veriyor. Size bir tişört ve kot pantolon için 20.000 litre su harcanıyor desem ne dersiniz? Kulağa inanılmaz geliyor değil mi? Dünya Yaban Hayatı Fonu, dünyada kullanılan suyun %70'inin tarım için olduğunu açıkladığı raporunda bu suyun yaklaşık %95'inin pamuk üretimine harcandığı varsayımında bulunuyor. 1 kilogram pamuk için teknolojik bir sulama sistemi bile kullanılsa 8.000 litre su harcanıyor. Diğer ürünlerle kıyaslandığında bu bile çok yüksek bir rakam. Bu bir tane pamuklu tişörtü üretebilmek için 2700 litre suya ihtiyacımız var demek. Her yıl 2 milyon tişört üretildiği düşünülürse su israfının boyutunu az çok tahmin edebiliriz. Sektörün bir de polyester ve naylon gibi petrol türevlerine ihtiyacı var. Polyester bir tür plastik. Daha dayanıklı olan polyester için daha az su harcansa da her yıkamada küçük plastik parçaları yıkama suyuyla birlikte nehirlere ve denizlerimize karışıyor. Bu mikroplastikler soluduğumuz havada, içtiğimiz suda bile mevcut artık. Sektör, okyanuslara karışan mikroplastiklerin %9'undan sorumlu. Bu mikroplastiklerin etkileri henüz netleşmemiş olsa da ekolojik sisteme ilerleyen zamanlarda çok daha fazla zarar vereceği kesin. Üretilen giysilerin %70'inde polyester kullanıldığı düşünüldüğünde kirliliğin ne kadar fazla olduğu daha net anlaşılabilir. Tabii polyester üretilirken atmosfere salınan karbondioksiti de eklersek sorun biraz daha vahimleşiyor. Bir de işin taşıma kısmı var. Şöyle düşünün, pamuk en çok Hindistan, Çin gibi ülkelerde üretiliyor. Orada kumaş haline gelip Fas'a gidiyor. Fas'ta boyanıp Bangladeş, Vietnam gibi ülkelere geliyor. Burada ürün haline gelip batılı ülkelerin pazarlarına sunuluyor. Bir tişört size gelmeden önce 65.000 kilometre seyahat ediyor. Bu uzun mesafeler tabii ki gemiler aracılığıyla yapılıyor ve taşımacılık sektörünün karbon ayak izi de çok parlak değil. Çöplüklere atılan kıyafetlerin 20 yıl sonra çürüyerek metan gazı yaymaya başladığını, satılmayan ürünlerin yakılması sebebiyle atmosfere karbondioksit ve sera gazı salındığını, üretici firmaların insanları, özellikle kadınları, haftada 75 saat gibi uygun olmayan koşullarda ve çok ucuz ücretlerle çalıştırdığını göz önüne alırsak yapabileceğimiz bir şeyler mutlaka var. Videoyu buraya kadar izlediyseniz size birkaç öneri. Öncelikle sürdürülebilir ürünlere yönelmek. Nedir sürdürülebilir ürün? Tabii ki dolabınızda duran giymediğiniz ürün en sürdürülebilir üründür. Alışveriş yaparken kaliteli kıyafetler almak da bir çözüm. Daha dayanıklı oldukları için daha uzun süre kullanabilir ve yeni bir kıyafete ihtiyaç duyma sürenizi uzatır. Bildiğimiz birçok markanın da sürdürülebilir ürünler üretmeye başladığını belirtelim. Bunları yaparken adımlarınız çok küçük ve etkisiz gibi gelebilir. Ama birleştiğinde anlamı da etkisi de büyüyecektir.
Dünya hepimizin ve şu an evrende yaşanabilecek başka bir gezegende mevcut değil. Elimizden geleni yapıp onu korumak için hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Şimdi dünyada en sevdiğiniz yeri düşünün ve onu daha da iyileştirmek için bir adım atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.